kalmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün annemin mutfağında şekerpare yapacağız. Türk mutfağının geleneksel tatlılarından şekerpare. Bana göre de şerbetli tatlıların en kolay yapılanıdır. Ben de size pastane tarifiyle geldim. Çok güzel, tam tutan kıvamında bir şekerpare olacak. Görüntüsü de tam pastane şekerparesi. O yüzden ayrılmayın, yapışına geçiyoruz. Şekerparenizi hazırlamaya şerbetinden başlayalım ve tencerenin içine 3 su bardağı su alıyorum, soğuk su. Toplam 600 ml su oluyor. Üzerine 2,5 su bardağı şeker aldım. Ocağımı açıyorum ve bu şerbeti şeker eriyene kadar böyle karıştıracağım ve ondan sonra 10 dakika boyunca kaynatacağım. Şimdi bakın şerbetimiz 10 dakikadır kaynıyor. Şöyle kıvam almaya başladı bile. Bu esnada şöyle çeyrek limon suyunu sıkıyorum. Ve ocağımı kısıp 5 dakikada limonla kaynatacağım. 5 dakika sonra şerbetim hazır olacak. Evet, 5 dakika sonra artık bakın şerbetim hazır. Ben ocağımı kapatıyorum ve şerbetini soğumaya gönderiyorum. Soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerine dökeceğiz. Şimdi de şekerparemizin hamurunu hazırlayacağız. Karıştırma kabına 125 gram yumuşamış tereyağı alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 yumurta ve 1 yumurta akı ekliyorum. Yumurtanın sarısını, bir tanesinin sarısını ayırdım. Üzerine süreceğim. Üzerine yarım su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Ve karıştıracağım. Üzerine yarım su bardağı ince irmik ekliyorum. 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu. Ve şimdi yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğiz. Ben buraya 3 su bardağı un ayırdım. Ama yine siz yumurta büyüklüğüne göre unlar da farklı gösterdiği için unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Elle yoğuracağım. Ve benim hamurum hazır. Bakın yumuşacık. Elle de yapışmıyor. Ben toplam 3,5 su bardağı un kullanmış oldum. Yumurtalarım biraz büyüktü. Ve şimdi şekil vermeye geçiyoruz. Şöyle ceviz büyüklüğünde bir parça aldım. Yuvarlıyorum. İsterseniz böyle yuvarlak bir şekil verebilirsiniz. Veya isterseniz de pastanede yapılan gerçek şekerpareden böyle ince uzun bir şekil verin ve tepsiye dizelim. Bütün hamurumu bu şekilde şekillerini verip tepsiye dizeceğim. Evet, bütün hamuruma şekil verdikten sonra da önceden ayırdığımız bir yumurta sarısını üzerine sürüyoruz. Yumurtayı sürdükten sonra da pastanedeki şekerparelerin görüntüsünü yakalamak için şöyle bir küçük çatalla üzerine çizikler atıyorum. Çok bastırmadan. Şekerpareler pişince ve biraz kabarınca bu çizikler böyle belirgin bir hal alıyor. Ve bildiğiniz pastane şekerparesi gibi olacaklar. En sonunda şöyle birer tane fındıkla süsleyelim ve pişirmeye gönderelim. Bu arada fırınımı da 180 dereceye açtım. Isıtıyorum. Alt üst ayarda pişireceğim. Üstü kızarana kadar yaklaşık 35 dakika şekerpareler pişer. Ve şekerparelerimi fırına gönderiyorum. Ve şekerparelerim fırından çıktı.
2 dakika önce çıkardım. İlk sıcağı çıktı. Şimdi hemen üzerine soğumuş olan şerbetten böyle her birinin üzerine döküyorum. Ve şerbeti döktükten sonra şekerpareler en az 2 saat dinlenmesi gerekiyor. Şerbeti iyice çekecekler. Yani normalde bir gece bekleseler ideal olur, en güzeli olur. Ama eğer zamanınız yoksa 2 saat gayet yeterli. Şerbeti çekmiş olacaklar. Evet, şimdi ben onları bir kenarda dinlenmeye bırakıyorum. Sonra iç dokusunu da göstereceğim. Evet, şekerparelerimize bakın. Sosunu, şerbetini çektiler. Ne kadar parlak ve güzel gözüküyorlar. Şimdi ben bir tanesini size göstermek istiyorum. Kesip de iç dokusunu görmeniz için. Şöyle. Şöyle keselim. Bakın. Şerbeti tamamen içine çekmiş ve çok güzel, dağılmıyor da böyle hani çatalı vurup da hemen dağılmayan. Dediğim gibi çok güzel bir tarif, tam kıvamında. Siz de deneyin, yapın. Herkese afiyet olsun. Evet, şekerparemizi yaptık, gördüğünüz gibi tam pastane şekerparesi oldu. Görüntüsü de çok güzel, lezzeti de inanılmaz. Böyle kıyır kıyır, içi dolu dolu, soslu. Gerçekten vazgeçilmez şerbetli tatlınız olacak bu. Deneyin, yapın. Eğer beğenirseniz de yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Güle güle.